Merhabalar, Neslinden Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin çok beğeneceğini umduğum muhteşem lezzetiyle ve şık sunumuyla nişastasız harika bir anne sütlaçı yapımını paylaşacağım. Tam garantili bir tariftir. Şimdi yapımına geçelim. Sütlaçımızı pişireceğimiz tenceremize bir ılık suda 5-10 dakika beklettiğim 1 su bardağı pirincimi alıyorum. Güzelce yıkadım pirincimi. Tenceremize alalım. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle, pirincimizin ölçüsü şu bardak ölçüsüyle, üzerine de 5 su bardağı yani 1 litre su ilave ediyorum. Ve artık sütlaçımı pişirmek için ocağıma alıyorum. Ocağımın altını açtım. Orta ateşe getirdim. Çok yüksek değil. Şöyle bir kaynayana kadar arada 1-2 kere karıştıralım. Pirincimiz dibine yapışabiliyor bazen nişastasından dolayı. Şimdi artık kaynamasını bekleyelim. Suyumuz kaynamaya başladı. Ara ara da karıştırdık. Şimdi ocağımın altını kısacağım. Pirinçlerim iyice pişip özleşene kadar, suyunu da bayağı bir çekene kadar kısık ateşte pişireceğim. Pirinçlerim kısık ateşte 25 dakikadır pişiyor. İyice artık suyunu çekti. Pirinçler de nişastasını bıraktı. Çok güzel de kabardılar. Bu şekilde olduğunda çok güzel bir kıvam olur sütlaçınızın. Bu çok önemli bir detay. Kısık ateşte bu şekilde demlenir gibi yavaş yavaş bu şekilde pişirelim. Pirinçlerimiz iyice suyunu çekti. Nişastasını bıraktı. Bakın neredeyse hiç suyu kalmamış gibi oldu. Şimdi artık sütünü ilave edeceğim. 1 litre de sıcak süt ilave ediyorum üzerine. Ve şimdi bu şekilde pişirmeye devam ediyorum tekrar. Sütünü de kattıktan sonra bakın yine güzelce kaynamaya başladı. Sıcak süt koyuyoruz üzerine. Soğuk süt değil arkadaşlar. Yine altını kısıyorum. Ve iyice kıvam alana kadar kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Sütlaçımız 15 dakikada sütünü koyduktan sonra kaynadı. Yine kısık ateşte dediğim gibi. Bakın çok güzel bir kıvamı oldu. Artık şimdi şekerini ilave edeceğim. Klasik yine 200 mililitrelik su bardağı ile toz şeker ilave ediyorum. 1,5 bardak. Bir tam bir de yarım koydum. Bardak ölçüm 200 mililitrelik bardak ölçüsü. Şimdi şekerim eriyene kadar yavaş yavaş şöyle karıştırıyorum. Şekerinizi kattıktan sonra çok kaynatmayın. Yani 1-2 dakika şekerin erimesi için yeterli. Çok kaynatırsanız bu sefer pirincinizi sertleştirmeye başlar. Şöyle bir kaynasın bekliyorum. Şekerimiz de iyice eridi. 1-2 dakikada kaynadı. Klasik anne sütlaç arkadaşlar bu. İçinde nişasta yok. Onun için ben vanilya falan da koymuyorum. İsteğe bağlı koyabilirsiniz ama bu tam klasik anne sütlaçı olduğu için her şeyi doğal, katkısız. Onun için hiçbir şey koymuyorum. Artık sütlaçımın kıvamı da gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi altını kapatıp kaselerimi koymaya geçiyorum. Sütlaçımızı kaselerimize artık koyabiliriz. İstediğiniz şekilde kase seçebilirsiniz. Ben şöyle bir kase tercih ettim. Daha küçük, daha büyük veya kuplarda olabilir, kadehlerde olabilir. O sizin tercihinize kalmış. Şimdi şöyle yavaş yavaş önce iyice karıştırıyorum. Hepsi eşit oranla olsun diye. Sütü ve pirinci bu şekilde karıştırmazsanız bazı yeri katı, bazı yeri daha sulu olur. Onun için mutlaka böyle karıştıra karıştıra koyun kaselerinizi. Harika bir sütlaçımız oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yıllardır bu tarifimle yaparım. Herkes de çok beğenir. Tam kıvamında harika bir sütlaç olur. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çok doldurmuyorum. Şöyle yarım parmak kadar kaldı üstlerinde.
Sütlacımızın hepsini gördüğünüz gibi kaselerimize boşalttım. Benim ölçülerimdeki benim kaselerimle 7 kase sütlacımız oldu. Bu kaselerin büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre adet değişebilir. Hiç önemli değil. Evinizde hangi boy kase varsa ona koyabilirsiniz. Şimdi sütlacımızı önce oda ısısında, daha sonra da buzdolabında iyice soğumaya ve dinlenmeye bırakıyorum. Sütlaçlarımız buzdolabında bir gece dinlendi. Gördüğünüz gibi harika oldu. Vaktiniz yoksa 3-4 saat bekletmeniz de yeterli. Sütlaçlarımızı artık süslemeye, sunum için hazırlamaya geçelim. Ben file badem ve Antep fıstığı ile süsleyeceğim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Sade, fındıkla veya tarçınla istediğiniz şekilde sunabilirsiniz. Evde olan neler varsa onlarla sunabilirsiniz. Şimdi şöyle biraz file bademden koyuyorum. Biraz da Antep fıstığı. Şöyle renk katsın. Yani mis gibi tadıyla sütlaçımızın lezzetini ve tadını zirveye çıkarsın. Sütlaçımız artık sunuma hazır. Şimdi bir de kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem bir kıvamı var. Tam kıvamında efsane bir sütlaç. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi harika. Kıvamı, şeker oranı tam kararında. Efsane bir sütlaç tarifi. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.